Merhaba. Bugün sizlere çaydan ve çayın tarihinden bahsedeceğim. Çayın tarihinden önce tabii ki de çayın ne olduğunu bilmeliyiz. Gerçi bu kadar çok çay içilen bir ülkede çayın ne olduğunu size anlatmam saçma gelebilir. Ama sonuçta mümkün olduğunca kaynak kullanarak ve bilimsel bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Çay çeşitli bitkilerin yapraklarının, çiçeklerinin, köklerinin, gövdelerinin, kabuklarının, tohumlarının kaynatılmasıyla veya haşlanmasıyla elde edilen bir içecek türüdür. Çay, çalının yapraklarının fermentasyonu, ısıtılması, kurutulması ve bazen diğer meyve veya bitkilerle karıştırılması sonucu hazırlanır. İlk olarak M.Ö. 59 yılında Çin'de yapıldığı düşünülüyor. Ancak muhtemelen daha önce ortaya çıkıyor. Tabii ki çay, Çin'den ortaya çıktığı için adı da Çince'den geliyor. Ancak Çin'de ca ya da ça olarak geçmesine rağmen İpek yolu vasıtasıyla Orta Asya ve İran'a yayıldığı için ufak bir değişiklik olmuş ve Farsçadan gelen yi ekini almış. İngiltere'de tea olarak telaffuz edilmesi, Portekiz'deki telaffuzdan, daha doğrusu telaffuzlardan alıntılandığı için olabilir. Çünkü Portekizce telaffuzlar arasında tça da bulunuyor. Tabii bu benim fikrim. Çayın Avrupa'ya gelişi 16. ve 17. yüzyıllar arasında oluyor. Demlik ise yine 17. yüzyılda buluyor. O zamanlar Avrupa'da en çok çay tüketen ülkeler Hollanda ve Fransa oluyor. Tabii çay Avrupa'ya ilk geldiği zamanlar çok pahalı olduğu için sadece soylular içebiliyordu. Çayı Amerika'ya getiren ise Peter Stuyvesant. Hollandalı koloniler Amerika'da ilk çay tiryakileri oluyor. Çay endüstrisinin Avrupa'da ve Amerika'da gelişmesi ise 18. ve 19. yüzyılları buluyor. Hindistan, Sri Lanka, Çin, Türkiye, Kenya, Endonezya, Malawi ve Vietnam dünyada en önde gelen çay üretici ülkeleri oluşturuyor. Çayın birçok kategorisi olmasına rağmen en bilinenleri siyah çay, yeşil çay ve beyaz çaydır. Bazı çaylarda ise adı çay olmasına karşın içerisinde çay yaprağı bulundurmaz. Bunlar genellikle meyve çayları ve bitki çaylarıdır. Mesela işte mango çayı falan filan oluyor, böyle tuhaf tuhaf çaylar var. Çayın içerisinde bildiğiniz üzere kafein bulunuyor ancak çay kahve gibi çarpıntı yapmıyor. En azından bana yapmıyor. Bunun sebebi içerisindeki kafeinin daha az olmasından değil. Ki eğer öyle olsaydı tahminimce 3 bardak çaydan sonra aynı kafeini aldığımız için yine çarpıntı yapardı. Ki günde yaklaşık 6-8 bardak çay içen birisi olarak çarpıntı yapmadığını söyleyebilirim. Neyse, sebebi içerisinde teanin maddesini bulundurması. Teanin maddesi çayın içerisindeki kafeini dengeliyor. Bu da çarpıntı yapmasını önlüyor. Sinirleri rahatlatıyor ve tansiyonu dengeliyor. Ayrıca içerisinde tein, teofilin ve antioksidanlar da barındırıyor. Özellikle 18. yüzyılda İngiltere'ye çok fazla kaçak çay girince Sir Thomas Lipton, evet Lipton buradan geliyor, çayı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla çay endüstrisine giriş yapıyor. Poşet çaysa tamamen tesadüfi bir şekilde New Yorklu tüccar Thomas Sullivan'ın çayı ipek torbalara koyup müşterilere göndermesi ve müşterilerin de yanlışlıkla çayı bu ipek torbada demlemeye başlamasıyla oluşuyor. Torba çay, poşet çay, artık ne demek isterseniz bu şekilde ortaya çıkıyor. Peki günümüzde bizden sonra en çok çay içmesiyle bilinen İngiltere'de çay nasıl içiliyor? İngilizler çayı süt ile karıştırarak tüketmeyi seven bir halk. Bununsa iki yöntemi var. Önce çayı fincana ekleyip sonra üstüne süt eklemek ya da önce bardağın da çatlamasını önlemek adına ılık süt ekleyip sonra çay eklemek. Çayı demleme şekilleri ise şu şekilde. Önce demliği alıp sıcak suyla doldurduktan sonra ters çevirip bekliyorlar. Ve beklerken suyu ısıtıyorlar. Su ısınınca demlik içerisine siyah çay otlarını atıp sıcak suyu ekliyorlar ve 5 dakika demlemeye bırakıyorlar. Servis ederken de dilerseniz önce sütü ya da tam tersi önce çayı ekleyebiliyorsunuz. Peki ortaya çıktığı ülke yani Çin'de çay nasıl demleniyor? Çinliler için çay içmek bir yeme işleminden ziyade bir seremoni. Esas olarak 6 farklı çay rengi var. Bunlar yeşil, beyaz, sarı, kurbağa derisi rengi, kırmızı ve siyah. Çayı günde ortalama 5 vakitte içiyorlar. Sabah uyandıktan sonra bir bardak çay, ki bu batı kültüründeki kahve ile uyanma faslına benziyor. Kahvaltı yaptıktan sonra bir bardak çay. Kahvaltının ardından yapılan çay genellikle ya yeşil çay ya da bir çiçek çayı oluyor. Öğlen yemeğinden sonra sindirime yardımcı olması adına bir oolong çayı içiliyor. Öğleden sonra 4 gibi ise bir kırmızı çay içiliyor. Bir de son olarak akşamları bir çay. Peki Türkiye'de çay? Tabii ki Türkiye'de çayın nasıl içildiğini anlatmayacağım. Hani illaki denk gelmişsinizdir diye düşünüyorum. Tabii Türkiye'de yaşamayan birisi varsa o da açıp internetten bakabilir yine. Burada daha çok Türkiye'de çayın tarihinden bahsedeceğim. Zihni Derin, bir ziraatçı ve eğitimci. Zihni Derin 1880 yılında Muğla'da doğuyor. 1965 senesinde ise Ankara'da vefat ediyor.
Orman Müfettiş Katipliği ve Orman Müfettiş Vekilliği yaptıktan sonra Selanik Ziraat Mektebi'nde kimya, ziraat sanatları ve jeoloji öğretmenliği yapıyor. 1914-1920 yılları arasında Bursa'da öğretmenlik yapıyor ve Bursa Milli Eğitim Müdür Vekilliği görevine atanıyor. 1920'deki Yunan işgalinden hemen önce Bursa'dan ayrılıp Ankara'ya geçiyor. Milli Mücadele Hükümeti'nin kurduğu İktisat Bakanlığı'nda ilk Tarım Genel Müdürü oluyor. 1924'e kadar bu görevde kalıyor. Rus devriminden sonra Batum sınırının kapatılmasıyla işsizliğin ve güvenlik sorunlarının arttığı Doğu Karadeniz'de halka yeni iş imkanları yaratmak için inceleme yapmakla görevlendiriliyor. Bu görevi sırasında Halkalı Yüksek Ziraat Mektebi öğretmeni olan Ali Rıza Bey'in raporuna denk geliyor. Ali Rıza Bey bu raporda diyor ki, çayın Doğu Karadeniz'de yetiştirilebileceğini söylüyor aslında. Çok da bir şey söylemiyor yani. Tabii daha detaylıdır da açıp okumanız lazım. Zihni Derin'de Rize'deki komisyonla beraber ilk tohumların ekilmesi kararını alıyor ve devlete ait 15 dekarlık arazide Türkiye'de ilk çay yetiştirme faaliyetlerine başlıyor. Zihni Derin gayet güzel bir iş istihdamı sağlıyor. Hatta günümüzde de çay tarlalarında çalışanların yaklaşık %90'ı kadın. Türkiye dünyada en çok çay içen ülke. Günde ortalama 245 milyon bardak çay tüketiyoruz. Bu da yaklaşık olarak 10 tane olimpik havuz ediyor. Böyle söyleyince çok fazla gelmiş olabilir ama düşününce 245 milyon bardak, 80 milyon insan olduğunu varsayarsak ki nüfusa kayıtlı olmayanları saymıyorum. Siz onların kimler olduğunu zaten az çok biliyorsunuzdur. 245 bölü 80'den çok yapar. Çok da yapmaz aslında. 245 bölü 80, 3 bardak. 3 kere 8, 24. Evet 3 bardak. Hadi 4 bardak olsun. Her öğün için bir bardak çay. Çok da şaşırtıcı değil. 10 tane olimpik havuz yapıyor dediğim gibi. Türkiye'de yılda ortalama 1.300.000 ton çay hasadı yapılıyor. Üretiminde dünyada 5. sırada yer alıyoruz. Tükettiğimiz kadarını da içiyoruz zaten. Ürettiğimiz kadarını da tüketiyoruz zaten. Dünyada en çok çay tüketen birinci ülkeyiz. Yılda kişi başı 3,16 kilo çay tüketiyoruz. Bakın yılda ortalama kişi başı 3,16 kilo. Bizden sonra İrlanda ikinci sırada bu arada, 2,19 kilo. 3,16 kilo, 2,19 kilo. Arada yaklaşık 1 kilo fark var. Birleşik Krallık 1,94 kilo, İran 1,50 kilo, Rusya 1,38 kilo. Çayı bir seremoni haline getiren ve dünyada çay kültürünü kazandıran Çin ise 0,57 kilo ve 20. sırada yer alıyor. Peki çaydan o kadar bahsettik. İlla ki denk gelmişsinizdir, illa ki görmüşsünüzdür. Bir de semaver var. Özellikle biz Samsunlu olarak semaveri çok kullanıyoruz. Rusçadaki sema ve varit kelimelerinden türeyen, kendi kendine kaynayan anlamına gelen bu semaver kelimesi 18. yüzyılda Urallarda icat ediliyor. Ve 1778 yılında ilk semaver fabrikası zengin maden yatakları sebebiyle Batı Rusya'da yer alan Tula'da kuruluyor. Semaver bir kazan gibi ama ortasından bir boru geçiyor. Altında odun koymak için bir yeri var ve içerisinde su koymanızı sağlayan bir kazanı ve çayı demlemenizi sağlayan demliği üzerine koymanız için buharın çıktığı bir bacası var. Türkiye'de semaver benim bildiğim kadarıyla en çok Samsun'da üretiliyor. Özellikle Vezirköprü'de ki Samsunlu olduğum için az önce söylediğim gibi Vezirköprü'ye birkaç kere yolum düştü ve gerçekten her yerde semaverci var. Özellikle bazı markalar çok denk geldiğim markalar oluyor. Bakır olan semaverler daha pahalı. Gerçi şu anki güncel fiyatlarını bilmiyorum ama illaki artmıştır. Ve onlar da büyük ihtimalle pahalıdır. Ayrıca son bir not, asıl çay tiryakileri bilir ki semaver çayının tadı ayrı bir güzel olur. O odun ateşiyle pişmesi. Bilmiyorum, daha bir lezzetli oluyor saçma bir şekilde. Ben de Vedat Milor gibi çay gurmesi mi olsam acaba? Böyle şarap gurmesi değil de. Neyse, çok boş yapmayalım. Sonuçta bunlar bilgi videoları. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.